Merhaba, ben Profesör. Poco X3 NFC'nin 21. gün uzun kullanım raporuyla karşınızdayım. Ne yaptığımızla ilgili bilgi vereyim. 21 gün boyunca ürünleri kullanıyoruz ve her hafta için ayrı ayrı raporlar hazırlayıp nelerle karşılaştığımızı size aktarıyoruz. Ürünlerin stabilliği hakkında hazırladığımız bu içerikler tamamen tüketicilerin karşılaşabilecekleri hakkında oluyor. Yani siz ürünü aldığınızda nelerle karşılaşacaksınız, bunları raporluyoruz. Ürün fiyatını hak ediyor mu, etmiyor mu? Vaat edilenler doğru mu? Görmüş oluyorsunuz. Kesinlikle alın ya da almayın demiyoruz. Sadece gördüklerimizi, karşılaştırdıklarımızı raporluyoruz. Bu raporda cihazın her yönüne değineceğiz. En sonda sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Pil kullanım istatistikleriyle başlayalım. Bu hafta 60 Hz'de pil tasarrufu modu kapalı olarak kullandık. Hafta başında 12.04 güncellemesini yaptık. 12.05 güncellemesini de hafta bitince yaptık. 12.05 ile ilgili bilgileri birazdan vereceğim. Bu hafta toplam 5 defa şarj ettik. 9. dolum 60 dakika sürdü. 44 saat 40 dakika kullandık. 10. dolum 60 dakika sürdü. 30 saat 42 dakika kullandık. 11. dolum 63 dakika sürdü. 43 saat 10 dakika kullandık. 12. dolum 65 dakika sürdü. 43 saat 13 dakika kullanım imkanı verdi ve 13. dolumsa 72 dakika sürdü. İlk 7 günde 4 defa, 14 günde 8 defa, 21 günde de toplam 13 defa şarj etmiş olduk. Batarya performansı oldukça etkileyici cihazın. Batarya konusunda priz başına aldığınız kombine bileti bir arkadaşınıza devredebilirsiniz eğer bu cihazı alırsanız. Bu arada cihazı nasıl kullanıp bu sonuçları elde ettiğimizi soranlar olmuş. Bir normal kullanıcı nasıl kullanıyorsa öyle kullandık. Günde 3-4 saat oyun oynadık, 3-4 saat sosyal medyada gezindik, fotoğraf çektik, mail attık, müzik dinledik. Yani siz bir cihazı nasıl kullanıyorsanız öyle kullandık. Şu kadar oyun oynadık, bu kadar şarjı gitti yorumlarının batarya stabilliğini yansıtmadığını düşünüyoruz. Evet, devam edebiliriz. Cihaz MIUI 12.5 güncellemesini alacak gibi görünüyor. Bu konuda kesin bir bilgi olmasa bile Android 11 alacağının bir sentetik test görüntüsünü sızdırılmasıyla kesinleştiğini söyleyebilirim. MIUI 12.05 sürümü batarya süresi ve ısınma konusunda biraz değişim getirdi. Yaklaşık 3-4 saatlik bir azalma mevcut ama bir sonraki güncelleme ile giderilebileceğini düşünüyorum. 12.05 ile birlikte daha önce Google Chrome kullanırken oluşan sarı ekran sorunu giderildi. Ancak güncelleme yapmayanlara ve gelecekte tekrarlanma ihtimaline karşı sorunun çözümünü de ayrıca göstermek istiyorum. Evet, Google Chrome'u açıyoruz. Arama çubuğuna Chrome 2 nokta üst üste 2 tane ters slash ve flex yazıyoruz. Burada çıkan arama bayraklarda ara diyor. Buraya color yazıyoruz. Burada dynamic color gamut yazıyor. Bu disabled yaparsanız sarı ekran sorunu çözülmüş oluyor. Yani sorun tekrarlanırsa diye bunu göstermiş oluyorum. Çözüm yolu bu. Ama MIUI 12.0.5 güncellemesiyle birlikte bu sorun giderilmiş oldu. Evet, cihaz performansına değinecek olursak bugüne kadar 12.03 güncellemesi içinde çok ufak bir kısımda yaşanan kasma, donma, yavaşlama gibi problemler dışında başka bir problem yaşamadık. Çalıştıramadığımız program ya da oyun olmadı ve tam performansla çalıştığını söyleyebilirim cihazın. 12.05'te başlayan ısınma sorununu ölçtük. Sizden gelenler kısmında bulabilirsiniz. Şimdi kamera kısmına geçelim. Kamera kısmında genel olarak gördüğümüz sonuç iyi. Ancak bu konuda kararı size bırakıyoruz ve hem video hem fotoğraf hem de mikrofon kalitesini görmeniz için çektiğimiz görüntüleri şimdi yayınlıyoruz. Fotoğrafları önce orijinal ölçeğinde göreceksiniz, ardından %50 yakınlaştıracağız ve detay performansını da göreceksiniz. Görüntüler bitince devam edeceğiz. Şimdi görüntüler sizlerle. Evet, şu an sesimi Poco X3 NFC'den alıyorsunuz.
Biraz konuşayım o sırada, hem sese hem de görüntü kalitesine bakın. Sol tarafımız Anıtkabir'in duvarı. Güzel bir gün batımı. Ankara'ya kar yağmış. Hafif trafik var, bu yüzden araçların sesi nasıl çıkacak bilmiyorum ama Poco X3 NF'sinin 4K 30 FPS'te hem ses kalitesi hem de görüntü kalitesi bu şekilde. Evet, bu da 1080p 60 FPS video kalitesi. Sesi yine telefondan alıyorsunuz. Biraz civardaki sesleri de almanızı istiyorum. Cihaz bu bakımdan nasıl sesleri alıyor? Bir havuzun yanına yaklaşıyorum. Bilmiyorum şu an nasıl duyuyorsunuz. Görüntü kalitesi de şu şekilde. Biraz rüzgar da var. Hem rüzgarlı havadaki performansını da görmüş oluruz. Cihazın en düşük ayarda çektiği videoda da bu. 720p'ye 30 fps çekiyor. Hafif araçlar geçiyor. Bu sayede etraf seslerini de aldığınızı düşünüyorum. Hep birlikte göreceğiz. Kamera ile ilgili söyleyeceklerimiz var. 4K 30 FPS'te sizin de gördüğünüz gibi müthiş bir titreme sorunu var. Güncelleme ile giderilebilir, bilmiyoruz. Kameranın titreşim engellemesinde bir problem var. Özellikle gece çekimlerinde ya da düşük ışık olan çekimlerde. Yazılımsal olduğunu düşünüyoruz dediğim gibi. Kamera ayarlarında titreşim engelleme açıkken görüntüde aberasyon oluşuyor. Titreşim engellemeyi kapatınca bu ortadan kalkıyor. Gelecekteki güncellemelerle geçebilir. Bunu belirtmiş olayım. Şimdi oyun kısmına geçelim. Herhangi bir oyunda takılma, donma, drop yeme gibi bir problem yaşamadık ama bir yorumda Call of Duty'de en yüksek ayarlarda ekranın karardığı şeklinde bir bilgi var. Biz şimdi bir el PUBG oynayacağız. Siz de performansını görün istiyoruz. Oyundan sonra görüşürüz.
Evet, oyun performansı bu şekildeydi. Şimdi sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağız. Aşağıda siz göreceksiniz, ben de cevaplayacağım. Arka kasada titreme var. Evet. Bu titreme arkadaşlar, değerli dostlar, cihazın 2 tane hoparlöründen dolayı orta tarafında bir boşluk var. Ses rezonansı deniyor buna. Titreşen ses dalgalarını daha yüksek bir tonajda dışarıya verebilmek için bu kısım boş bırakılmış durumda. Bu nedenle burada bir titreşim söz konusu oluyor. Şimdi isterseniz bu titreşim rahatsız ediyor mu? Kılıfsız kullanırsanız evet, eliniz şurada durursa bu rahatsızlık verebilir. Ama kılıfla kullandığınız süre boyunca buradaki titreşim sizi etkilemiyor. Şimdi bir deneme yapalım. Çok titriyorsa zaten göreceksiniz kendiniz. Şimdi üstüne bir şey koyacağım. Titriyorsa bu arkadaş da çok hafif, bu da titreyecek. Evet, gördüğünüz gibi titreşim bu hafiflikteki bir nesneyi hareket ettirebilecek şekilde. Titreşim bana sorarsanız bir sorun değil. Buradaki boşluk sayesinde müthiş bir ses çıkıyor cihazdan. Özellikle oyun oynarken, özellikle müzik dinlerken çok sağlam bir ses hissediyorsunuz. Buradaki bu boşluk olmasaydı bu sesi alamazdık. Bana sorarsanız büyük bir dert değil. Dediğim gibi eğer cihazı kılıfla kullanırsanız ki bu kadar para veriyorsunuz, muhtemelen kılıfla kullanırsınız. Kılıfla kullandığınız süre boyunca da bu titreşimler sizi rahatsız etmiyor. Arka kamera büyük mü? Bu kamera bence büyük değil. Siz tasarım olarak belki farklı geldiği için bunu büyük sanıyor olabilirsiniz ama cihazın arka kapağının belki 5'te 1'lik 6'da 1'lik bir kısmını kaplıyor. Yani şu kamerayı alıp şuraya koysanız bildiğiniz diğer cihazların kamerasına benziyor aslında. Çok bir büyüklüğü yok. Çıkıntısı rahatsız ediyor mu? Hayır, rahatsız etmiyor. Ne zaman rahatsız ederdi? Ben söyleyeyim size. Eğer bu parmak izi okuyucusu arka tarafta olsaydı bu rahatsız ederdi okuturken. Ama herhangi bir kullanımda sıkıntı yaratmıyor. Burada görmüş olduğunuz bu kamera büyüklüğü ve kamera çıkıntısı. Bir sonraki soruya geçelim. Yine aynı eksende bir soru. Bu sefer buna ağırlık kullanımı etkiliyor muyu ekleyelim. Arkadaşlar, telefon ağır değil. Yani belki diğer bildiğiniz modellerden 15-20 gram daha ağır olabilir. Ama yani gerçekten ağır değil. Oldukça kullanımı kolay bir cihaz. Bunu ağır bir cihaz olarak nitelendirmeyin. Eğer karşılaştırma videoları izliyorsanız muhtemelen fikriniz buradan çıkıyor. Başka daha hafif bir cihaza göre ağır olduğu söylenebilir. Ama kendi içinde bunu değerlendirdiğimiz zaman böyle bir ağırlık söz konusu olmuyor. Yani sizin kullanımınızı etkileyecek bir ağırlık söz konusu değil. Bildirim ışığı var mı? Bildirim ışığı var. Tam olarak bu noktada, ancak sadece beyaz renk veriyor. Amiral gemilerindeki gibi 5-6 farklı renkte bir bildirim ışığı beklemeyin. Sadece beyaz renkte bir bildirim ışığı var. Ama var mı? Var. Evet, bildirim ışığı var. Evet, belki de test etmeyi merak ettiğim noktalardan bir tanesiyle ilgili olduğu için bu soru çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. CPU throttling ile ilgili bir soru. Yani işlemcinin boğulmasıyla ilgili. Bütün çekirdeklerin tam randımanla çalıştığında işlemcideki çekirdekler kendilerine bırakıyorlar mı, bırakmıyorlar mı sorusunun cevabı. Biz bunu test ettik. Şurada bir yerde bu sorunun cevabını görüyor olmanız gerekiyor. Herhangi bir şekilde bir işlemcinin çekirdeği kendisini bırakmadı. Tamamen tam randımanla çalışmaya devam etti 15 dakikalık test sonucunda. Isınma konusuna gelecek olsak,
Cihazda işlemci ısınmıyor. İşlemcinin hemen altında bir sıvı soğutma sistemi var. Çok başarılı çalışan bir sistem bu. Isınan şey batarya. Yine ekranda gördüğünüz gibi tam kullanımla boştaki sistem arasındaki ısı farkını görüyorsunuz. İşlemcideki küçük değişikliklerin yanında bataryada yaklaşık 15-20 derecelik bir ısınma farkı oluyor. Bu ısınma olayı da, bataryanın ısınma olayı da MIUI 12.05 ile birlikte gelen bir sorun. Bir sonraki güncellemede bunu gidereceklerini düşünüyorum. Şöyle düşünebilirsiniz. Xiaomi'nin Redmi serisinde birçok cihaz var ama Poco'da çok fazla cihaz yok. Her iki modele de 20'şer kişilik ekip ayrıldığını düşünürseniz, bu tamamen tahmini söylüyorum. Poco'daki 20 kişi telefonlarla, güncellemelerle daha fazla ilgilenme imkanına sahip oluyor. Bu yüzden Poco cihazları oldukça sık bir şekilde güncelleme alıyor. Siz de hem 7. günde hem 14. günde hem de bu raporda çok sayıda güncelleme aldığımızı görüyorsunuz. Tahmin ediyorum ki bu son güncelleme ile birlikte gelen bu sorunlar da bir sonraki güncelleme ile giderilecektir. Evet, raporda da belirttiğim gibi bizim başımıza herhangi bir donma, takılma, işte kapanıp tekrar açılma gibi sorunlar gelmedi. Böyle şeyler olmadı. Ama elbette ki olan insanlar vardır. Şimdi bizim başımıza geldi dersek doğru söylemiş olmayız. Evet, her ne kadar sıkıntılı bir güncelleme olsa da cihazı güncellemekte fayda var. Cihazı güncellediğinizde sadece sorunlar gelmiyor, aynı zamanda avantajlar da geliyor. Mesela MIUI 12.05 ile birlikte Android'in güvenlik paketi de geldi, Kasım ayına ait. Siz eğer güncelleme yapmazsanız cihazın çıktığı tarihteki güncelleme paketini kullanmak durumunda kalırsınız ve cihazınızda başka istenmeyen sorunlar ortaya çıkabilir. Evet, sorunlar gelmiyor mu? Geliyor. Ama bu sorunların çözümü olduğunu da söyleyebiliriz. Bir sonraki güncellemeyle dediğim gibi bu sorunlar giderilecektir. Evet, Xiaomi cihazlarda bildiğiniz gibi Google'ın kendi uygulaması olan telefon ve kişiler uygulamaları geliyor. Bunlar kullanışlı değil diğer Android cihazlara nazaran. Ama ben bunu şöyle çözdüm. Eğer hızlı arama tuşu atamak istiyorsanız ve o gördüğünüz temayı arama uygulamasının içindeki temayı değiştirmek istiyorsanız bir uygulama tavsiye edeceğim size. Bunun daha sonra detaylı isterseniz incelemesini de yapabiliriz. Google Play Store'a giriyoruz. True Phone Dialer Contacts Call Recorder uygulamasını indiriyoruz. Bu uygulama çok fazla seçenek sunuyor gerçekten. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İsterseniz arayan kişinin fotoğrafını bu şekilde yerleştirebiliyorsunuz. İsterseniz tam ekran sizde çıkıyor. İsterseniz burada görünen bilgileri kapatıp açabiliyorsunuz. Şu gördüğünüz arama ekranının ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz yere istediğiniz tuşu atayabiliyorsunuz. Hızlı arama tuşlarını atayabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz tasarımı tamamen değiştirebiliyorsunuz. Henüz Poco cihazlara gelmedi ama arama kaydetme özelliği de bu cihazda mevcut. Arzu edenler bunu indirip kullanabilirler. Uygulama içi satın alma, işte reklamlar gibi bilgiler var ama kullandığım süre boyunca henüz bir reklam da görmedim. Uygulama içi satın alacak bir şey de görmedim. Bence indirip bir denemekte fayda var. Google uygulamalarının yanında uygulamasından sonra bunu kullanırsanız gerçekten aradaki o farkı göreceksiniz. Bunu kesinlikle size tavsiye ediyorum. Şimdi kullanılan malzeme olarak IPS LCD ekranla AMOLED ekranı karşılaştıracaksınız. Arada piksel bazlı farklılıklar var. Tabi canlılık açısından da farklılıklar olabilir. Ama bu Poco'daki IPS LCD panel bizi şaşırtmıyor. Bakın şimdi size tam ekran parlaklığını açacağım. Oradan ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama oldukça yeterli bir ekran parlaklığı var. 14. gün raporunda da bahsetmiştim.
Özellikle otomatik parlaklıkta müthiş bir geçişi var. Ben daha önce AMOLED ekranlı telefonlar kullandım. Bu IPS LCD'deki kadar sağlam bir parlaklık elde etmedim. Özellikle otomatik parlaklıkta sensörlerin çalışma hızına bakacak olursanız oldukça başarılı bir cihaz olduğunu size söyleyebilirim. Evet, az önce siz de izlediniz. Ben çok iyi bir oyuncu olduğumu söyleyemem ama oynarken herhangi bir frame kaybı, herhangi bir drop yaşamadık. Sizler de görmüş oldunuz. Jiroskop da açıktı. Bu bana sorarsanız tamam, çok tam zamanlı oyun oynamıyorum ama oynamıyor da değilim. Bana sorarsanız evet, bir oyuncu telefonu. Sizin bildiğiniz oyuncuların bazı videoları var. Onları izleyebilirsiniz. Kendilerinde de Poco X3 NFC oluyor. Daha doğrusu denedikleri videolar var. Onları izlemenizi tavsiye ederim bu konuda. Pek tatmin edici bir cevap veremedim. Çok başarılı bir oyuncu olmadığım için umarım yanıtlayabilmişimdir. Etrafımda da çok iyi bir player yok. O yüzden hani gösterip de soramazdım. Zaten oynasak da pandemi var. Kiminle görüşeceğiz, nasıl göstereceğiz? Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Evet, ağırlığı yanıtladık. Bu cihaz kalın mı? Kalın değil bence. Yani ekran, daha doğrusu cihazın büyüklüğüne bakılacak olursa bu çok kalın bir ekran değil. İçinde müthiş bir batarya var. Bu bataryanın büyüklüğünü de hesaba katın. Bu bataryanın içinde olduğu cihaz bence daha kalın olmalıydı. Bana sorarsanız cihaz kalın değil. Bu arada evet, buradan bastırırsanız, şu an gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle yapayım. Buradan bastırırsanız evet, içine göçüyor. Ama az önce sebebini anlattım. 2 tane hoparlör var ve ortasında bir boşluk var ki daha kuvvetli bu 2 hoparlör sesini dışarıya verebilsin. Daha iyi iletebilsin diye. Yani kasıtlı yapılmış bir şey. Bilginiz olsun. Bu sizi etkilemez dostlar. Bu sizi sizin kullanımınızı etkilemez. Eğer alıp cihazı vurmayacaksanız, çarpmayacaksanız herhangi bir şekilde sizi rahatsız etmeyecektir. Dostum, bence yanlış biliyorsun. Parmak izinin özelliği o. Elinin kirli olmasının, terli olmasının herhangi bir önemi yok. Parmak izi, parmağının değdiği yere kendisi iz bırakır. Elinin pis olmasıyla, temiz olmasıyla bir alakası yok. Elim temiz, bak hemen cihazın üstü parmak izi doldu. Görebilirsin. Bunun kirlilikle bir alakası yok. Evet, kutu açılışında göstermiştim. Parmak izi okuyucu hızı. Bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Yüz tanıma hızı çok iyi değil. Bazen sizi tanımıyor. Çok kullanılabilir bir özellik değil. Ama parmak izi okuyucu hızı gerçekten güzel. Şimdi sizinle birlikte dokunacağım, çekeceğim. Tekrar deneyelim. Yani elimi çektiğim anda açılmış oluyor. Gördüğünüz gibi. Çok zorunda kalmadıkça deseni kullanmıyorum. Zaten bu her türlü ihtiyacınızı görüyor. Parmak izi okuyucu hızı gerçekten güzel. Şarj animasyonu da şu şekilde. Ekstradan program kullanarak bildiğim kadarıyla bunları değiştirebiliyorsunuz ama orijinal şarj animasyonu bu şekildeydi. Bir de kılıftaki şu sararmaya bakalım. İlk günkü hali nasıldı? Şu anki hali nasıl? Evet dostlar, Poco X3 NFC'nin 21. gün uzun kullanım raporunu dinlediniz. Bizce cihaz oldukça başarılı, oldukça performanslı, oldukça kaliteli bir cihaz. Tamamen karar sizde. Bizden geçer not aldığını söyleyebiliriz. Orta segmentin kralı diyebiliriz bu cihaz için.
Bir sonraki videomuz ne hakkında olsun derseniz, hangi ürünü incelememizi istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin ve yorumlarda sizin yazdığınız ürünü inceleyelim. 7. gün, 14. gün ve 21. gün raporlarıyla bunları sizlerle paylaşalım. Evet, destek olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Sizlerle birlikte büyüyoruz. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki içeriğimizde, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.